Anne babalarımızın yaz ortasında en çok söylediği o meşhur cümle aman cereyanda kalma. Ceyran, ceryan, cereyan. Geçenlerde ben de cereyanda kaldım ve küçük çaplı fakat epey etkili bir hasta oldum. İşin ilginç yanı şu ki rüzgarın kendisi bana doğrudan bir hastalık bulaştırmadı. O çapraz esinti arasında vücudumun bağışıklığı düştü ve ben içimdeki tehditlerle savunmasız kaldım. Cereyan evin nefes alması için aslında iyi bir şey. Fakat kuralı var. Asla rüzgar koridorunun ortasında durma ve o rüzgarı yorgun ve terliyken yeme. Şimdi bir psikolog olarak bunu neden anlattım? Fiziksel olarak sağlıklı havalandırmanın kuralları bunlar. Peki ya ruhsal olarak? Hayır diyemediğinde, sınır koyamadığında, o kırılmasın, bu üzülmesin diye uğraşıp kendini paramparçık ettiğinde. Aslında yaptığın şey evini sağlıklı bir şekilde havalandırmak değil. Ruhsal evinin tüm kapı ve pencerelerini sonuna kadar 7/24 açık bırakıyorsun demektir. Hele bunu en yorgun, en hassas, yani tabiri caizse en terli olduğun anda yapıyorsan herkesin talebi, herkesin duygusal yükü o açık pencerelerden içeri girip senin tam da üzerinden geçiyor. Başkaları o rüzgarla belki ferahlarken senin bağışıklığın çöküyor. Hani öyle bir rüzgar estiğinde şöyle bir hissedersiniz ya, içim bir garip oldu deyip ama o an o pencereyi kapatamıyorsun da ve günün sonunda tükeniyorsun. Ya da bitmedi. Bazen bu çileden çıkaran dinamiği evliliğinin tam ortasında görüyorsun. Bir yanda eşinle kurduğunuz minik aileniz, diğer yanda eşinin kök ailesinin müdahaleleri. İletişim kurmak için o kapılar, pencereler elbet zaman zaman açılmalı ve o ev havalanmalı. Ama kapı ve pencereler sürekli olarak aralık bırakıldığında siz de o rüzgar koridorunun tam ortasında dikildiğinizde adeta cereyan etsin de birileri hasta olsun denilmiş oluyor. Hele ki hali hazırda o zararlı bakteriler ve virüsler, yani olumsuz iletişim örüntüleriniz de cirit atıyorsa hastalık o eve gelmesin mi? Sonuç, o evliliğin içindeki ılıman iklimin ve yakınlığın birden kaybolması ve ilişkinin şifayı kapması. Dahası o bozulan bağışıklık gelecek nesillere de aktarılabiliyor. Mesele kapıları tamamen kilitleyip havasız kalmakta değil. Mesele her şeyin yerli yerince oluşunda. Zamanında açılıp kapanışında senin, sizin, bizim nerede, ne zaman, daha da önemlisi, en önemlisi belki nasıl oluşunda, cuk oturuşunda.